Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın, hemen sesim gitti valla. Başlar başlamaz. Evet, kış bebeğimizin bu bölümde önce kolunu yapacağız. Kolları hazırlayıp daha sonra gövdeyi örüp birleştireceğiz. Evet, elbisesini dün size de sormuştum. Yeşil mi olsun, mor mu diye. Ablama da yazdım. O da mor olsun dedi. Daha canlı olur dedi. O yüzden mora karar verdim. Morla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ten rengimizi alalım ve önce elimizi yapalım. Sihirli halkayla başlayacağız. Evet. Orta parmağımıza 2 kere doluyoruz. Şu 2 kere dolayıp tuttum ve tığımı içinden geçiriyorum. Önce bir sabitliyoruz. Sihirli halkamızı sabitledik. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi bunun içine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şu alttaki ipi çekelim önce. İpimi çektim. Daha sonra bu ipimizi hepsini bir kapatıyoruz. Sihirli halkamızı oluşturduk. Birinci sıramızı yaptık. İlk ilmeğimize batarak ilmek kaydıralım. Bir zincir. Evet. Şimdi ikinci sıramızda her birine çift batıyoruz. 6 sık iğnenin hepsine ikişer tane sık iğne yapalım. Arttırmış oluyoruz. Evet, sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz oldu. Evet. 2 4 6 8 10 12. Evet, araya da ipimizi takalım. Evet, üçüncü sıramızda bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, toplam 6 tekrar yapıyoruz. Yani 6 tane arttırma yapıyoruz. Ve sayımız 18 sık iğneye ulaşacak. Evet, sıramı tamamladım. Üçüncü sıramızı yaptık. Dördüncü sıradayız. Bu sırada 2 tane arttırma yapacağız. Sayımızı 20'ye çıkaracağız. Şimdi 8 tane tek batıyorum. 4 5 6 7 8 bir arttır, 8 tek, bir arttır. Evet, 20 tane sık iğneye ulaştık. Bu tarafa aldım ipimi.
Şimdi 5. sıramda eksiltme arttırma yapmadan bir sıra düz örelim. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Evet, 6. sıradayız. 10 tane tek batalım. 2 3 4 5 9. Evet, 10 tane tek battım. Şimdi şuradaki baş parmak görüntüsü vereceğiz. Bir zincir çektim, tığımın üstüne alıyorum ve aynı hemen dibine, boşluğun içine 3 tane fıstık yapıyorum. Bir tane batıp çıktım, tekrar aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. Şimdi bu üçünü bir kapatıp bir zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğneden devam ediyorum. Evet, yanındakine battım. Ve geri kalan 10 taneye tek batıyorum. Şurada bir potluk oldu. Onu söküp yeniden yapayım. Çok bol yaptım herhalde. Evet, geri kalan 10 taneye tek batarak bu sıramızı da bitirdik. Eksiltme artırma yapmadık. Sadece burada fıstık yaptık. Şimdi bundan sonra 4 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Yani yine 20 sık iğne. Evet, şimdi 7. sıramızda bu fıstığı geçerken burayı gösterelim. Şimdi 9 tane tek battım. 10. burası ama ben şu 10'uncuya fıstığın tepesine batmak istiyorum. Buraya batarak onu tamamladım. Tekrar sıradaki şurası, buradan devam ediyorum. Buradan da bu taraf 10, toplam 20'ye tamamladık. Evet, şimdi normal yine 7 idi bu. 8, 9, 10. 10. sıralarımızda yine düz örelim. Evet, 11. sıradayız ve 3 tane azaltma yapacağız. Şöyle sıra başımızı yapalım. 5 tane tek batalım. 1 2 3 4 ve 5 tek. Bir azalt. Tekrar 5 tek. Bir azalt. 4 tek. Ve bir azalt. Evet, 17 sık iğneye düştük. Bilek kısmında. Şimdi 12. sıramızda
CC yapacağız. Yani ilmek kaydıracağız. İlmeğimize batıp içinden geçiriyoruz ve çok sıkış yapmadan biraz rahat çalışalım. Gevşek olsun. Sonra zor oluyor. 2 3 4 5 6 15 16 ve 17 tane ilmek kaydırdık. Şimdi bu sıramızda 13. sıramızda da şunu sonra yaparız. Önünü kapatıyor. Hepsine tek batıyoruz. CC'lerin içine batalım. Şöyle sıkış yapsaydık bunlara girmesi zor oluyor. O yüzden rahat çalışalım. Evet. Hepsine tek batalım. Evet, 14. sıradayız ve bilekte azaltma yapmıştık. Şimdi bunları tekrar yerine koyacağız. 5 tane tek batalım. Bir arttır. Tekrar 5 tane tek. Bir arttır. 4 tek. Bir arttır. Toplam 3 tane arttırma yaptık. Ve sayımız yine 20 oldu. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Burada ten rengimizi koparacağız ve mora geçeceğiz. 3 tane yine ilmek kaydırıyorum. Bir zincir. Evet, ipimizi kestik. Morla devam edelim. Artık siz de hangi renkle yapacaksanız. Evet, ipimizi önce bir sabitleyelim. Ve 17. sıradayız. İlk ilmek kaydırdığımız sıra başımız oluyor. Buna batıyoruz yine ve hepsine tek batıyoruz. 20 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 18. sıradayız ve arkadaki tek kattan öreceğiz. BLO'dan örelim. Şöyle. Buraya daha sonra kol yerini yapacağız. Şuradaki görüntüyü vermek için yerimizi hazırladık. Yine hepsine tek batıyoruz. Şimdi bu sıradan sonra 5 sıra düz öreceğiz.
Yani bununla beraber 6 olmuş oluyor. Şimdi bundan sonra 5 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım. Dediğim gibi şu belo ile 6 sıra oluyor. Belo yaptığımız yerle. Şimdi arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Önce şuradaki kol detayımızı yapalım. İçinden ip çektim. Yumağın içinden. Ve ipimi sabitliyorum. Biraz uzun yapacağım. İçeri bağlayacağız çünkü. İpi sabitledik. Şöyle arkadan başlıyorum. Başladığım yerden. Başlangıç yerinden. Burada beylo yapmıştık. Bu tek katlara batarak şöyle şimdi bir zincir çekip hemen yanındakinden devam ediyorum. Tekrar bir zincir, yanındaki şu düz çizgilerin içine batıyoruz. Bir zincir, sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar yapalım. Bir zincir, yanındakine batıyoruz. Sık iğne, bir zincir, yanındaki düz çizgiye sık iğne. Evet, bir zincir çekerek sıra sonuma geldim. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun kesiyorum. Şimdi bu ipleri içeriye çekelim. Hemen dibinden içine çekiyoruz. Diğerini de öyle hemen dibinden içeriye çektim. Burayı düzleştirdik ve bunları da birbirine bağlayalım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 25. sıradayız. Şimdi 2 tane arttırma yapacağız. Dokuz tane tek batalım. 1 2 3 8 ve 9 tek, bir arttır, tekrar 9 tek, bir arttır yapacağız. Bu arada burası 24. sıramız arkadaşlar. Ben karıştırmışım. Not alırken yanlış yazmışım. Evet. 9 tane tek yaptım. Bir arttır. Ve 22 tane sık iğnemiz oldu. Bu arada elimizde ara ara elyaf dolduralım. El olduğu için, yani kol olduğu için çok sert yapmayalım. Yumuşak olsun. Bebeğimiz ve daha küçük bebekler için uygun. Şimdi bakalım. Artırma yaptım. 2 4 6 8 9 sıra düz öreceğiz. Şurada arttırmıştım en son. 2 4 6 8 9 sıra. Evet, 9 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 34. sıramızdayız. Ve 2 tane azaltma yapacağız. 2 tane tekle
tekle başlıyorum. Bir azalt. Dokuz tane tek. 5 6 7 8 9 tek, bir azalt, ve 7 tane tekle sıramızı bitiriyoruz. 20 tane sık iğneye düştük. Şimdi 35. sıramızı düz öreceğiz. Eksiltme artırma yapmayacağız. Evet, bir sıra düz örelim. Evet, bir sıra düz örgümü tamamladım ve ilmek kaydırarak kolumuzu bitirdik. Bir zincir çektim ve kesiyorum. Evet, kollarımız bu şekilde. 2 tane aynı yapıyoruz. Ve şimdi bunları kenara alalım. Gövdemizi yapalım. Evet, bacaklarımızı birleştirmek için ipimiz buradaydı. Buradan bu tarafa 6 tane sık iğneye tek batacağım. Şöyle siz de kendinize göre katlayın. Sıra başlarımızdan farklılık var mı diye. Şöyle katladım ve buraya kadar 6 sık iğne öreceğim. Şimdi bir zincir çekmiştik. Hemen dibine batıyorum birinci sık iğnemi. Şimdi burayı böyle yapacağız. Bir dahaki artık döne döne öreceğiz. Bundan sonra sadece burada bir kere dibine battım. Bu 1 2 3 4 5 6 tane tek battım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Diğer bacağımızı alıyoruz. Bunu da şöyle katlayalım. Şöyle düz bir katlıyoruz. Ve tığımın gelen orta noktasına batarak, evet, 3 zincirle bacağımızı bu şekilde birleştirdik. Şimdi zincirin diğer tarafına gidene kadar hepsine tek batalım. Evet, 30 tane sık iğnemize tek battım. Şimdi zincire geldim. Zincirin şurada bir boşluk var. Buna da batıyorum ki burası kapansın. Batıp çıktım. Zincirden ilk zincire de batıyorum. Çıkıyorum. İşte üçünü bir kapatarak burada bir ilmek olmuş oldu. Sadece boşluk kapattık. Yani zincire bir tane yapmış olduk. 3 zincir vardı. Üçüne de birer tane sık iğne yapalım. 1 2 ve üçüncüye de yine batıyorum. Tekrar hemen dibine batıyorum ve üçünü bir kapattım. Yani zincire 3 tane sık iğne yapmış olduk. Burada yani bir artma olmadı. Sadece boşluğu doldurduk. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar tek batalım. Evet, 24 tane sık iğne tek batarak sıra başımıza tekrar geldik. Şimdi bunu buraya koyalım. Birinci sıramızı yapmış olduk. Sıra başımız burası. 6 da burada yapmıştık. 24 burada. Yani bu bacakta 30, burada da 30 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi ikinci sıradan devam ediyoruz. Buradan artık direkt geçiyoruz. Öyle döne döne örmeyeceğiz. Direkt hemen bir sık iğne diye başladım.
1 2 3 4 5 6. Şimdi zincire geldik. 3 tane zincirimiz vardı. 6, 3 tane batıyorum. 7 8 9. Evet, devam ediyoruz yine. Arkaya gelene kadar her ilmeğe tek batıyoruz. 9, 10, 11, 12. Evet, arkaya geldik arkadaşlar. Arkadaki bu 3 tane sık iğneye çift batacağız. Peş peşe 3 tane arttıralım. Evet, 3 tane arka ortada zinciri yaptığımız yere peş peşe arttırdım. Tekrar sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Evet, ikinci sıranın sonunda 69 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Bunu 72'ye tamamlamak için arkada 3 tane arttırma yapacağız. Arka popo kısmı 1 2, bir de şu zincirin ortasında yapacağım. 72 olması için. Şimdi başlangıçtan itibaren, burası ön kısım biliyorsunuz. 30 tane sık iğneme tek battım. Arkaya geldim. Bir tane arttırıyorum. On tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ve 10 tane arttırdım. Bir arttır. Yine 10 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek, bir arttır. Evet, 72'ye tamamladım. Sizin de sayılarınızda böyle işte 68 çıkabilir, 70 çıkabilir. Siz ona göre arttırmanızı yapın. Yani 72'ye tamamlayın. Yani 2 tane arttırmış olursunuz veya 4 artmış olursunuz. Sayınız bir yerlerde kayma olmuş veya fazla gelmiş olabilir. Evet, şimdi artırma yaptım ve geri kalan 16 tane tek batıyorum ve 72'yi bulmuş olduk. Ulaştık 72 sık iğne. Evet, arttırmamızdan sonra 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 13. sıradayız ve azaltma yapacağız. Bel oyuntusu yapacağız. 10 tane tek, bir azalt yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek yaptım. Bir azalt.
Evet, yine toplam 6 tekrar yapıyoruz. 10 tek bir azalt. Evet, sıra sonuma geldim ve 66 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi burada ipimizi koparacağız. 3 tane ilmek kaydırıyorum. Elbisemizin rengine geçeceğiz. Bir zincir çekip ipimizi kopardık. Elbisemizle devam edelim. Ören bayan modam biraz esnek bir ip. O yüzden onu şöyle bir çekiyorum önce. Çektiğinizde, doldurduğumda en azından açılmaz arkadaşlar. Aşırı çekmiyorum inceltmeden. Evet, şimdi ilk ilmek kaydırdığımızdan yeniden devam ediyoruz. İpimi sabitliyorum. Ve yine sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. 66 tane. Evet, düzelip gelelim. Evet, 15. sıradayız ve bu sıramızda da yine hepsine tek batacağız. Sadece arkadaki tek kattan BLO'dan öreceğiz. Şu şekilde arkaya batalım. Elbisemizin etek yerini hazırlamış oluyoruz. Şuradaki önde kalan düz çizgiler, buralara daha sonra eteğimizi yapacağız. Evet, sıra sonuna kadar BLO'dan örmeye devam edelim. Evet, 15. sıramızı BLO'dan ördük. Şimdi 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz arkadaşlar. Her ilmeğe tek batalım. Bu şekilde hepsine tek batalım ve örüp gelelim. Evet, BLO yaptığımız yerden sonra şurasıydı. Buradan sonra 9 sıra düz ördüm. 2, 4, 6, 8, 9. Bu 10. İlk başladığımız şu 11 sıra mor ördüm. 11. Şimdi azaltmaya geçeceğiz. 25. sıradayız. Ve 9 tek bir azalt yapalım. Evet, sıra sonuna kadar 9 tek bir azalt, 9 tek bir azalt, 6 tekrar yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tek bir azalt. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde tekrar yapalım. Evet, sıra sonumuzda 60 sık iğnemiz kaldı. 26. sıradayız. 8 tane tek. Bir azalt yapalım. 8 tek bir azalt. Yine 6 tekrar. Sıra sonunda 54 sık iğnemiz kalacak. Evet, 8 tek ördüm. Bir azalt.
Ve aynı şekilde tekrar yapalım. Evet, 27. sıradayız ve 7 tane tek bir azalt yapacağız. Ama ben 7'nin yarısıyla başlayacağım. Mesela 3 sık iğne bir azaltla başlayıp tekrar 7 devam edeceğim. Çünkü alt alta geliyor azaltmalar. Hoş görünmüyor. O yüzden şimdi 3 ile başlıyorum. 1 2 3 bir azalt. Evet, şimdi bundan sonra 7'ye geçiyorum. 7 tek bir azalt, 7 tek bir azalt. En son 4 kalıyor. Yani 7'nin 3'ünü yapmıştık. 4'ü kalacak. Evet, 2 4 6 7 tek bir azalt. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ve 48 sık iğnemiz kalacak. Evet, 28. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Hiç gördüğünüz gibi düz hiçbir şey yapmadık. 48 sık iğne. Şimdi 29. sırada kolları takacağız. Başlangıç yerimiz burasıydı. Buradan buraya 16 tane sık iğneye tek battım. Yine de siz kendinize bir kontrol edin. Şöyle katladığınızda 9 sık iğneyi ayarlamanız gerekiyor. Katlayıp ortayı bulup 4 burası 4 burası ortadakiyle beraber 9 sık iğne ayarlayacaksınız. Hani bir kayma olursa ona göre kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Pratik olarak önce kolumuzun yerini belirliyoruz yani. Ona göre buradaki sayıyı 16'yı buldum. Şimdi buraya 9 sık iğnemi ayarladım. Ve kolumuzu da şu kısmı çok az dolduruyoruz. Hafiften belirsiz. Şimdi buradan hemen koluma battım. İki taraflı gövdeye sıkıca birleştiriyoruz. İki, üç, dört. Evet, 9 ilmekle kolumuzu birleştirdik. Bu şekilde. Şimdi 15 sık iğneye tekrar tek batalım. Evet, 15 tane tek battım. Şimdi burada 8 kaldı arkadaşlar. Biz kolumuzu 9 ile birleştiriyoruz. O yüzden sıra başını bir tane kayacağız. Şurası sıra başımız artık burası olacak. Bir tane kaydık. Şimdi buraya 9 tane ilmeğe yine şimdi diğer kolumuzu şu şekilde yine yapıp buraya birleştirelim. Evet, kollarımızı da taktık arkadaşlar. Bir sıra düz ördüm. 30. sıramı eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Doldurma işlemlerimi de yaptım. Ara ara doldurmalarınızı da yapın. Şimdi 31. sıradayız ve 6 tek bir azalt yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 2 3 4 5 6
bir azalt. Evet, tekrar edelim. 6 tek bir azalt. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz kalacak. Evet, 32. sıradayız ve morda son sıradayız. Ve bunu FLO'dan öreceğiz. Öndeki tek kattan şu şekil alttan giriyoruz. Ve yine 5 tek bir azalt yapacağız. Şöyle alttan tığımızı girelim. Tek kattan örüyoruz. Bakın 1 2 3 4 5. Şimdi yine bir tane azaltıyorum. Azaltırken de şimdi 1'e girdim. Yanındakini de yukarıdan tek kattan giriyorum. Ya da normal alalım şöyle. Normal ikisini tek kattan aldım. Aynı şekilde kapattım. Tekrar öndeki tek kattan 5 tane. Üç, 4 ve 5 tane. Yine öndeki tek kattan ördüm. Bir azaltıyorum. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde tekrar yapalım. FLO'dan örelim. Evet, sıra sonuma geldim ve 36 tane sık iğnem kaldı ve burada ipimizi koparacağız. 3 tane yine ilmek kaydıralım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bunu da arkaya içeriye çekelim. Hemen tek katın içinden geçip içeriye aldım. Evet, şimdi yine bir boşlukları dolduralım. Ten rengine geçelim. Bir sıra ten rengiyle öreceğiz. Evet, ten rengi ipimizi sabitliyoruz ve tek katlardan, şimdi burası biraz zor oluyor masada. FLO'lardan yapmıştık ya, şimdi arkada BLO'lar kaldı. Tek katlar kaldı. Biraz görmek gösteremiyorum biraz. Şuradaki düz olanlar, yani bilmeyenler için gösteriyorum. Hiç BLO ne bilmeyenler için. Şimdi buralara, şu sıra başındaki ilk olana takalım. Göremiyorum da ilk olanı. Çok da önemli değil, hani ilk baştaki diye. Evet, ilk baştaki de taktım. Şöyle önüme alayım önce bir. Evet, 33. sıramızı bir alt sıradan ördüğümüz için burası 42 sık iğne arkadaşlar. Bir alttan başlamıştık biliyorsunuz. O yüzden şimdi bir sıra düz ördük. 34. sıramızda aynı şekilde 5 tek bir azalt yapalım. İlk baştakine batalım. Biraz zor oluyor ilk baş. Bir, iki, üç, 4, 5 tek bir azalt. Evet, sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. 36 sık iğnemiz kalacak.
Evet, 35. sıramızdayız ve bu sıramızı bir tek bir azalt yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bir tek bir azalt, bir tek bir azalt devam edeceğiz. Boyun kısmımızı artık daraltmış olacağız. Tekrar bir tek bir azalt, bu şekilde sıra sonuna kadar kesmemize devam edelim. Evet, 35. sıramızı bitirdik. Toplam 12 tane azaltma yaptım ve 24 sık iğnemiz kaldı boyun kısmında. Güzel dolduruyoruz böyle taş gibi olmadan. Ve şimdi boynumuzu 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan yine döne döne düz örelim. Evet arkadaşlar, boyun kısmını 5 sıra döne döne düz ördüm ve gövdemizi tamamladık. Şimdi eteğimizi yapalım. Hemen ipimizi alalım. Mor ipimizle devam ediyoruz. İpim dediğim gibi ören bayan esniyor, o yüzden hafiften çekiyorum. Şöyle o esnekliğini alıyorum. Hem incelmiş oluyor biraz. Bazı ören bayanlar çok kalın, bazıları ince çıkıyor yani tersine. Şöyle arkadan başlayacağım. Başlangıç yerim arkaya gelsin istiyorum. İpimi sabitledim. Ortadan şöyle, burada yerlerini hazırlamıştık, tek katları. Buralara şöyle tuttum. 2 zincir. İşte aynı boşluğun içine ikili trabzan. 1 2 defa da çıktım. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan. Tığın ucunu aldım. Yanındaki yine şu düz çizgilere batıyoruz. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu 1, aynı boşluğa 2, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar tığın üstüne aldım. Yanındakini geçiyoruz. Yanındaki şu tek kata düz çizgiye 3 tane ikili trabzan, 2 ve aynı boşluğa 3. Böyle sıra sonuna kadar 3 devam edeceğiz. Buradaki tek katlara yapalım. Evet, yaptığımı söktüm arkadaşlar. İlk yaptığımız kış bebeğimizde hepsine 2 tane batmışız. Şimdi ben de çok yoğun olsun istemedim. Biraz ördüm. Baktım çok yoğun oluyor. O yüzden 2 taneye 2 yapacağım. Üçüncüye 3 tane batacağım. İsterseniz hepsine 2 yapın. İsterseniz hepsine 3 yapın. Yani bir tane için 3 tane. Evet. O da çok yoğun oluyor. 3 tane yapınca aşırı. Bebeğimiz küçük çünkü. O yüzden de buna 2 taneye 2 trabzan, 2 üçüncüye 3. Böyle yapacağım bakalım. İkisinin ortası olsun. Şimdi 2 tane yaptım. Sıradakine de 2 tane trabzan. .
Şimdi 2 2, üçüncüye 3. Burası tamamen size kalmış, arzuya kalmış. Ben bayağı örmüştüm. Söktüm artık. Üçüncüye 3 tane yapıyorum. Böyle arkadaşlar. 2 2 3 2 2 3 şeklinde yapacağım yoğunluğunu. Evet, eteğimi örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü burası bayağı vakit alıyor. Ben de bunu yüklemek istiyorum bir an önce, siz de örün diye. Şimdi bunu sadece bu sıramızda bu şekilde arttırıyoruz. Buraya geldiğimizde ilmek kaydırıp 3 zincirle yukarıya çıkacağız ve toplam öbür bebekte 8 sıra örmüşüz. Yine bunda da bir 8 yapalım. Bakalım, isteyen daha uzun veya kısa yapabilir. Daha sonra ters sık iğne ile oyamızı yapacağız. Şimdi burada bitirelim. Gövdemizi tamamladık. Ben hazırlayayım videomu. Daha editleyeceğiz. O yüzden sizi bekletmeyelim. Örmeye devam edeceğim. 3. bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.